Hastamız Betül ameliyathane hemşiresi Fulya civarında. Pazartesi günü onu ameliyat edeceğiz. Ona da maske yaptık ameliyat öncesi. Yaklaşık 5 yıldır hastaların çok büyük bir bölümüne, hemen hemen hepsine ameliyat öncesi maske yapıyorum. Maske ne? Maske 3D printer'dan çıkıyor. Renkli printerlardan çıkıyor. Bizim simülasyonda, yani bilgisayarda yaptığımız burnun bir datası var. O datasını o datasıyla printer'dan maske basabiliyorsunuz. Bir tanesi yaklaşık 8-10 saat sürüyor. Tabii riskli bir iş, çünkü %100 aynısını yapamamanız gibi bir olasılık çok yüksek. %100 olması gerekmiyor. Ben hastalara hep söylüyorum, %90 civarında bir öngördüğünüz şeyi yapabiliyorsanız rinoplasti bir büyük başarı. Çünkü rinoplasti zor bir ameliyat. Herkes bunun farkında. Rinoplasti zor bir ameliyat olmasaydı ikinci, üçüncü ameliyatlar arayan hastalar bu kadar çok olmazdı. Maske ile hastanın beklentilerini tartmaya çalışıyoruz. Çünkü ne olursa olsun rinoplasti hastaları bu ameliyata bir hayalle giriyorlar. Bazılarından, hepsini diyemeyeceğim ama bazılarında bir dream nose, yani bir hayal burun, rüya burun gibi bir imaj söz konusu. Fotoğraflar çekiyorlar, beğendikleri burunları ve ona sahip olabileceklerini düşünüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Herkesin kıkırdağı, herkesin kemiği, herkesin derisi farklı. Sipariş üzerine bir burun maalesef yok. Yani bunu yapmamız mümkün de değil. Biz sadece ben maskeyle hastanın sahip olma olasılığı, yani benim elimden çıkma olasılığı yüksek olan burnu hastaya somut bir materyal şeklinde göstermeye çalışıyorum. Çünkü ne olursa olsun 3 boyutlu bir şeyde ekranda baktığınız zaman o ekrandaki şey 2 boyutlu algılanıyor. Parmaklarımız gözlerimizden daha iyi hissediyor. Parmakla bir dokunması gerekiyor hastanın. Bir elini alıp şöyle bir bakması gerekiyor. Çünkü ekranda bakmakla 3 boyutlu bir şeye bu şekilde bakmak farklı şeyler. Ben hastaya diyorum ki büyüklük, kalkıklık, kalınlık, bunları değerlendirin. Sürpriz olmasın size. Çünkü kalın derili bir hasta, büyük burunlu bir hasta geliyor. Hani onun da Instagram'daki o küçük minik burunlar gibi olacağını zannediyor. Öyle olmuyor. Bu işin gerçekleri bunlar değil. Hastalara gerçekten doğru beklenti yaratmak gerekiyor. Buradan çıkan insanların mutsuz çıkmalarını veya büyük bir hayalle gelip, başka bir hayalle gelip o hayale uymayan bir görüntüyle çıkmalarını istemiyorum. Elimizden de bu geliyor şu anda. 3 boyutlu maske basmak tabii ki riskli bir iş. Ben bunu yurt dışında da kongrelerde anlatıyorum. Açıkçası herkes korkmuyor musun diyorlar. Ben korkmuyorum, çünkü hani korkacak bir şey yok. Biz hastalarla rakip değiliz. Biz hastalarla aynı takımdayız. İyi bir ameliyat yapmak için, iyi bir görüntüye ulaşmak için beraber çalışıyoruz. Yani hastaya söz vermiş oluyorsun diyorlar bunu. Ben hastaya elimden gelenin yapacağımın sözünü veriyorum zaten. Bir maske basmak bana göre çok büyük bir problem değil. Hatta hastaların hoşuna da gidiyor. Ayrıca ameliyat sırasında ben bunu kullanıyorum. Buna oturan bir aparat var. Ona bakarız ona birazdan. Aparat buna oturuyor. Ameliyat sırasında o aparatı kullanıyoruz. Çünkü problemlerin bazıları da şundan kaynaklanıyor. Siz ameliyat sırasında şöylesiniz ve 3 saat boyunca, hani 3 saat demeyeyim ama lokal anesteziyle başlayan bir süreç var ameliyatın bantlanma aşamasına kadar. 2,5 saat boyunca bu şekilde, bu mesafeden bir buruna bakarsanız o burnun boyutu sizin gözünüzde değişmeye başlıyor. Bunu evde deneyebilirsiniz. 2,5 saat bir şeye bakın, artık onun boyunu, büyüklüğünü algılamakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Ben o aparatı bunu algılamakta hata yapmayalım diye kullanıyorum. Aparata milimetrik bir şekilde uymak zorunda değil burun. Çünkü ne yaparsak yapalım ameliyat sırasında iyileşmemiş bir burun var. O benim majör hata yapmamı, yani büyük hata yapmamı engelleyen bir şey. Tabii ki artık sonuçlarımız çok fazla. 500-600 tane şu içerideki iPad'lerde before after var ve artık başarılı olduğumuzu görüyoruz. Yani 1-2 milimetre şaşar diyorum ben hastalara, 5 milimetre, 4 milimetre şaşmaz bundan. Ameliyat öncesi de böyle bir çalışma yapıyoruz. Betül'e de yaptık. Betül'ü pazartesi ameliyat edeceğiz. Betül'ün burnu 6 ay, 1 yılda gerçekten detay verecek. O estetik yüzeyler dediğimiz burun ucu detaylarını
6 ay 1 yılda, 1 yıldan önce vermez. 1 yılda tabii ki güzel olur. Kemeri gitmiş olacak, sarkıklığı gitmiş olacak, onu 10 gün sonra da gitmiş olacak. Ama burun ucu detaylarının gözükmesi, burnun bir incelmesi, oturması, uç derisinin yerleşmesi 6 ay 1 yıldan önce böyle bir deride olmaz. Tamam. Sen şimdi bana neden ameliyat olduğunu, neden beni seçtiğini anlatsana. Ben çekiliyorum burada. Neden siz seçtiğimi? Çünkü her gün birlikte çalışıyoruz, ameliyatlara birlikte giriyoruz. Ali Hoca'nın bu işi ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar önemsediğini, hastaların istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini biliyorum. Buna birebir canlı oldum. Ve ondan sonra zaten karar verdim rinoplasti ameliyatı olmaya. Ve bunun için de benim için en iyi örnek de Ali Hoca'ydı. O yüzden Ali Hoca'yı seçtim. Hastamız dün ameliyat oldu. Birinci günü sabahı geliyoruz hastaları bu şekilde taburcu ediyoruz. Taburcu ederken neler anlatıyoruz? İlaçlardan başlayalım. İlaç, antibiyotik kullanmıyoruz. Rinoplasti çok ağrılı bir ameliyat değil ama yine de ağrısı olan bazı hastalar olabiliyor. Çok basit ağrı kesiciler öneriyoruz. Parasetamol gibi, parol gibi ağrı kesiciler öneriyoruz. Onları da 2x1 alabilir eğer isterse. Onun dışında pozisyon, bakım önemli. İlk 3 gün hastanın şiştiği dönem. Hasta sabah böyledir ama akşama doğru hafif birazcık daha şişecek. Dün ameliyat oldu, bu sabah görüyoruz, akşama doğru biraz daha şişer. Öbür gün de şişer. Ama 3. gün gelecek, bunun içinden küçük silikonları çıkaracağız ve o küçük silikonlar çıktıktan sonra kanın dönüş yolu açılacak. Şişliklerin azalması daha da hızlanacak. Peki bu 3 gün boyunca ne yapacak hasta? Başının yüksekte kalması onun şişliğini azaltacak veya önleyecek. 2 yastıkla yatmasını rica ediyoruz. Hasta sağa sola hafif dönebilir. Çok korkarlar hastalar, burnumu dokunursam ne olur diye. Bir şey olmaz. Zaten beyni izin vermez de burnunu dokundurmasına. Çünkü akıl orada. Buz uygulamaya devam edecek. Her saat başı yapamasa da 2-3 saatte bir buz koyması uygun göz çevresine. Şişliğine iyi gelecektir. Temizlik önemli. Sterimar işte deniz suyu, hepimizin bildiği okyanus suyu diye geçer, temiz deniz suyu. Hepimizin bildiği deniz suyu, sterimar. İçeriği nemlendirmek için kullanıyoruz. Çünkü kan pıhtıları kurudukça içeride hasta gerilim hissedecek, rahatsız olacak. Bunu nasıl kullanıyor? Her 2-3 saatte bir geliyor. Sol elinde bir tane mendil alır, gelir buraya koyar. Bir fıs bu tarafa, bir fıs bu tarafa. Tamam, bu yeterlidir. Bir de tabii tam bu burun deliğinin girişlerinde küçük kan pıhtıları olacak. İlk gün olur, onlar daha sonra azalırlar. Onları kulak çöpünü ıslatıyoruz. Pamuktan fazlası girmeyecek şekilde gelip şöyle bir şuraları temizliyoruz. Amaç hasta temiz dolaşsın. Buradaki gerilimler onun canını yakmasın. Burada bir gerilim hissetmesin. Bunu ne kadar yapacak? Sabah akşam yapması yeterli. Yani bir baştan soracak olursak ne oluyor? Buz uygulayacak, 2-3 yastıkla yatacak, 2-3 saatte bir sterimar sıkacak, sabah akşam burun deliklerinin kenarlarını temizleyecek. Çok fazla sokmasına gerek yok kulak çöpünü. İlaç kullanmasına sadece ağrı kesiciye gerek var. O da ağrısı olursa, dediğim gibi rinoplasti ağrılı bir ameliyat değil. 10 hastanın 1-2'si ağrıdan bahseder. Şişliklerimiz olacak her hastada, morluk her hastada olmuyor. Ne kadar özen göstersek de, ne kadar dikkat etsek de 10 hastanın ikisinde 3'ünde morluk yaşayabiliyoruz. Başımızda böyle dik olacak. İlk 3 günü birazcık sıkıcı. Ama ondan sonrasını zaten onları da çekeceğiz. Onun dışında bu bantlar göz altları şişmesin diye koyduğumuz bantlar. Gözaltı derimiz en ince derimiz vücuttaki üst göz kapağı derisiyle beraber. Hani çok kolay şişiyor. Şişmesin diye bu bantlardan koyuyoruz ama bakın bantların kenarı ıslanmış. Bu bantlar gözyaşlarıyla beraber çıkabiliyorlar. Eğer çıkar da kirpiklerini rahatsız ederse bu bant buraya yapışık değil. Sadece bunu çıkarmasını öneriyorum hastaya. Hasta bu da çıkar mı diye korkar. Korkmasına gerek yok. Sadece bunu çıkarıp atmak yeterli. Evet. Büyüklüğünü, genişliğini hastaların önceden görmesi çok önemli. Çünkü
çeşit çeşit burun geliyor ve hastalar şey zannediyorlar, biz her burunu istediğimiz bir burun haline getirebiliriz. Hayır, öyle değil. Deri karar veriyor. Derinin kalınlığı, derinin miktarı, burnun büyüklüğü, her şeye karar veriyor. Biz o burundan çıkabilecek olan, yani benim elimde, benim tekniğimle çıkabilecek olan burunu hastaya göstermeye çalışıyoruz. Ve de bu da çok değerli. Çünkü hani kalın derili bir hasta çok küçücük, zarif, ince bir buruna sahip olacağını zannediyor olabilir. Öyle olmayacağını göstermemiz gerekiyor. Betül Hanım da bizim ameliyathane hemşirelerimizden. Hani eğri bir burnu var, dedik ki eğriliği mümkün olduğunca düzelteceğiz. Sarkık bir burun kaldıracağız, kemer var, kemeri ortadan kaldıracağız. Hani buna benzeyecek dedik. Siz de birazdan videolarda görürsünüz. Hani benzedi. Benzemesi önemli. Hastanın bunu önceden görmesi önemli çünkü tabanı geniş bir burun, ucu geniş bir burundu. Bu tür burunlarda tabii ki daraltma yapabiliyoruz ama hani belli noktalara kadar yapabiliyoruz. Gerçekle uyumlu olanı hastanın önceden görmesi, ameliyat sonrası beklentilerini karşılaması açısından çok önemli. Onun da beklediğini karşılıyorum. Sen ne hissediyorsun? Yani ameliyatın üzerinden 2 ay geçti ve çok sorunsuzdu. Nasıl içinden geliyorsa öyle. Hiç sorunsuz demek zorunda değiliz. Yok ama gerçekten öyle. Ameliyatımda da, ameliyat sonrası dönemlerinde hiçbir şekilde hani ağrı çekmedim. Hani ben mesela ameliyatlara da giriyoruz ya mesela. Sonrasını çok fazla görmüyoruz ama bunu kendim yaşadım. Ve gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani aynı şekilde nefes alıp vermemde de hiçbir sorun olmadı. Hatta öncesinde de ben nefes alamıyormuşum yani. Ameliyattan sonra fark ettim bunu. Gerçekten çok teşekkür ederim size de. Rica ederim. Her şey için çok sağ olun. Hastaların bize güvenmesi çok önemli. Güveniyorlar, geliyorlar, bize ameliyat oluyorlar. Çünkü önlerinde bir sürü seçenek var. Bize güvendikleri zaman tabii hoşumuza gidiyor doktor olarak. Elimizden geleni yapıyoruz. Mutlu oldukları zaman da bizim hoşumuza gidiyor.